milyonlarca yıl boyunca dünyanın geri kalanından tamamen uzak kalırsa, oradaki yaşam nasıl değişir? Hayvanlar aynı mı kalır? Yoksa zaman onları başka hiçbir yerde görülmeyen canlılara mı dönüştürür? Afrika'nın doğu kıyısının yaklaşık 400 kilometre açığında, Hint Okyanusu'nun uçsuz bucaksız suları içinde dev bir ada uzanır. Burası Madagaskar. Bugün haritaya baktığımızda Madagaskar'ı Afrika kıtasının yanında görürüz. Ancak bu yakınlık bizi yanıltabilir. Çünkü Madagaskar'ın jeolojik hikayesi yalnızca Afrika ile değil, Hindistan, Antarktika ve hatta çok daha eski bir süper kıtayla bağlantılıdır. Bu hikayeyi anlayabilmek için zamanda yaklaşık 180 milyon yıl geriye gitmemiz gerekiyor. O dönemde bugün bildiğimiz kıtalar henüz bugünkü konumlarında değildi. Afrika, Güney Amerika, Antarktika, Avustralya, Hindistan ve Madagaskar, Gondwana adı verilen devasa bir kara kütlesinin parçalarıydı. Bugün okyanuslarla birbirinden ayrılmış olan bu topraklar bir zamanlar birbirine bağlıydı. Canlılar kıtalar arasında geniş denizleri aşmak zorunda kalmadan yayılabiliyordu. İklim değişiyor, dağlar yükseliyor, ormanlar genişliyor ve yaşam bu büyük kara parçası üzerinde durmadan gelişiyordu. Fakat dünyanın yüzeyi hiçbir zaman tamamen hareketsiz değildir. Ayaklarımızın altında bulunan dev tektonik levhalar her yıl yalnızca birkaç santimetre hareket etse de milyonlarca yıl boyunca gezegenin haritasını bütünüyle değiştirebilir. Gondwana da bu görünmez güçlere karşı koyamadı. Yer kabuğunun derinliklerinde başlayan hareketler dev kara kütlesini çatlatmaya başladı. Çatlaklar genişledi. Kara parçaları birbirinden uzaklaştı ve aralarına yavaş yavaş okyanus suları doldu. Yaklaşık 160 milyon yıl önce Madagaskar'ı da taşıyan kara parçası Afrika'dan ayrılmaya başladı. Fakat Madagaskar o sırada tek başına değildi. Hindistan'la birlikte hareket ediyordu. Milyonlarca yıl boyunca bu iki kara parçası Hint Okyanusu üzerinde birbirine bağlı biçimde sürüklendi. Ardından yaklaşık 88 milyon yıl önce Madagaskar ve Hindistan'ın yolları da ayrıldı. Hindistan kuzeye doğru ilerlemeye devam etti. Daha sonra Asya ile çarpışacak ve bu büyük çarpışma Himalaya dağlarının yükselmesine katkıda bulunacaktı. Madagaskar ise geride kaldı. Hint Okyanusu'nun ortasında Afrika'dan ve Hindistan'dan ayrılmış dev bir ada haline geldi. İşte Madagaskar'ın uzun yalnızlığı böyle başladı. Bu ayrılık yalnızca coğrafi bir olay değildi, aynı zamanda yaşamın yönünü değiştiren büyük bir evrimsel deneydi. Çünkü bir kara parçası izole olduğunda, üzerindeki canlıların dış dünyayla bağlantısı büyük ölçüde kesilir. Yeni rakiplerin adaya ulaşması zorlaşır. Büyük yırtıcıların gelişi sınırlanır. Adadaki hayvanlar ve bitkiler, kendi kapalı dünyalarında yaşamaya başlar. Her nesilde ortaya çıkan küçük farklılıklar, yüzlerce, binlerce ve sonunda milyonlarca yıl boyunca birikir. Bir canlı daha uzun parmaklar geliştirebilir. Bir diğeri karanlıkta yaşamaya uyum sağlayabilir. Bazıları daha büyük hale gelirken, bazıları çok daha küçük boyutlara ulaşabilir. Bir ormanda işe yarayan özellik, adanın kurak bölgesinde hiçbir fayda sağlamayabilir. Bu nedenle aynı atadan gelen canlı toplulukları, farklı çevrelerde zamanla birbirinden ayrılabilir. Sonunda artık aynı tür olmaktan çıkarlar. Madagaskar'ın doğusunda nemli yağmur ormanları bulunur. Merkezinde yüksek platolar yükselir. Batısında mevsimsel olarak kuruyan ormanlar uzanır. Güneyinde ise dikenli bitkilerle kaplı. Neredeyse başka bir gezegeni andıran kurak bölgeler vardır. Dağlar, nehirler ve iklim farklılıkları. Adanın kendi içinde bile doğal sınırlar oluşturur. Bir hayvan topluluğu yalnızca dış dünyadan değil, adanın diğer bölgelerinde yaşayan akrabalarından da ayrılabilir. İşte bu koşullar Madagaskar'ı adeta doğal bir evrim laboratuvarına dönüştürdü. Lemurlar burada olağanüstü bir çeşitliliğe ulaştı. Bazıları yalnızca geceleri ortaya çıktı. Bazıları ağaçların tepelerinde yaşamaya başladı. Bazıları güçlü sesleriyle kilometrelerce uzaktaki akrabalarına ulaşmayı öğrendi. Bu kalemunlar, yaprak kuyruklu gekolar, fossalar, tenrekler ve sayısız böcek ile bitki, bu uzun izolasyonun içinde kendilerine özgü yaşam biçimleri geliştirdi. Bugün Madagaskar'da gördüğümüz canlıların önemli bir bölümü, dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak yaşamıyor.
Bu nedenle Madagaskar yalnızca büyük bir ada değildir. O, evrimin milyonlarca yıl boyunca kendi kurallarını yazdığı canlı bir arşivdir. Ancak burada cevaplanması gereken önemli bir soru var. Madagaskar, Afrika'dan ve Hindistan'dan ayrıldığında, bugün gördüğümüz canlıların atalarının tamamı adanın üzerinde miydi? Bilimsel bulgular, hikayenin bundan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Çünkü lemurların, bazı kemirgenlerin ve Madagaskar'a özgü etçil memelilerin atalarının, ada tamamen izole olduktan çok sonra buraya ulaşmış olabileceği düşünülüyor. Fakat karşılarında dev bir engel vardı. Hint Okyanusu, uçsuz bucaksız sular, şiddetli fırtınalar, açlık, susuzluk ve yüzlerce kilometrelik son derece tehlikeli bir yolculuk. Peki küçük kara hayvanları, herhangi bir tekne olmadan bu okyanusu nasıl aşmış olabilir? Bir fırtına sırasında denize sürüklenen dev bitki parçalarının üzerinde mi yolculuk yaptılar? Nehirlerin taşıdığı doğal sallar, onları Afrika kıyılarından Madagaskar'a kadar getirmiş olabilir mi? Ve eğer bunu başardılarsa, kaç canlı yola çıktı? Kaçı adaya ulaşabildi? Madagaskar diğer kara parçalarından ayrıldığında üzerinde hangi canlılar vardı? Sonradan gelen hayvanlar, kilometrelerce genişlikteki okyanusu nasıl aşmış olabilir? Bir sonraki bölümde Madagaskar tarihinin en inanılmaz yolculuğunun izini süreceğiz. Okyanusu aşan ilk yolcuların, uçsuz bucaksız bir okyanus, karadan yüzlerce kilometre uzakta duran dev bir ada ve hiçbir teknesi olmayan küçük hayvanlar, Madagaskar'ın en büyük gizemlerinden biri tam olarak burada başlıyor. Çünkü bugün adada yaşayan bazı hayvanların ataları, Madagaskar, diğer kara parçalarından ayrıldıktan milyonlarca yıl sonra ortaya çıktı. Bu da onların adaya karadan yürüyerek ulaşmadığını gösteriyor. Peki nasıl geldiler? Uçamadılar. Bu kadar uzun bir mesafeyi yüzerek geçmeleri de neredeyse imkansızdı. Geriye son derece sıra dışı bir ihtimal kalıyor. Doğal sallar, yaklaşık 88 milyon yıl önce Hindistan'dan ayrılan Madagaskar, Hint Okyanusu'nun ortasında yalnız kaldı. O günden sonra adaya ulaşmak isteyen herhangi bir kara hayvanının önünde kilometrelerce genişlikte su vardı. Fakat bir adanın izole olması, oraya bir daha hiçbir canlının ulaşamayacağı anlamına gelmez. Doğa bazen son derece düşük ihtimalli olayları gerçekleştirmek için milyonlarca yıla sahiptir. Afrika kıyılarında şiddetli yağmurların yağdığını düşünün. Nehirler yükseliyor, toprak yumuşuyor, kıyılardaki büyük ağaçlar köklerinden sökülüyor. Dallar, sarmaşıklar, çalılar ve toprak parçaları güçlü akıntılarla nehirlerin içine sürükleniyor. Bazı durumlarda birbirine dolanan bu bitkiler, üzerinde toprak bulunan büyük ve sağlam kütlelere dönüşebilir. Nehir, önüne çıkan her şeyi denize taşırken, ağaçların arasında saklanan küçük hayvanlar da bu bitki yığınlarının üzerinde kalabilir. Bir anda kendilerini karanlık ve dalgalı bir okyanusta bulurlar. Geri dönmeleri mümkün değildir. Nereye gittiklerini bilmezler. Yolculuğun sonunda kara olup olmadığından bile habersizdirler. Bu, planlanmış bir göç değildir. Tamamen rastlantısal, tehlikeli ve çoğu zaman ölümle sonuçlanan bir sürüklenmedir. Doğal bitki salları düşüncesi ilk duyulduğunda imkansız görünebilir. Fakat fırtınaların büyük ağaç kümelerini ve bitki örtüsü parçalarını denize taşıyabildiği biliniyor. Bazen köklerin arasında nemli toprak kalabilir. Yapraklar bir miktar koruma sağlayabilir. Sürüklenen dallarda meyveler, tohumlar ve böcekler bulunabilir. Bunlar küçük bir hayvana en azından sınırlı bir süre boyunca yiyecek sağlayabilir. Ancak yolculuk yine de korkunç derecede zordur. Tuzlu su içilemez. Güneş gündüzleri yakıcı olabilir. Geceleri sıcaklık düşebilir. Dalgalar doğal salı parçalayabilir. Hayvanlar denize düşebilir. Açlık ve susuzluk her geçen gün hayatta kalma ihtimallerini azaltır. Bu nedenle büyük hayvanların böyle bir yolculuğu tamamlaması son derece zordur. Fakat küçük memeliler için bazı avantajlar bulunabilir. Daha az yiyecek ve suya ihtiyaç duyarlar. Ağaç kökleri arasında saklanabilirler. Bazıları metabolizmalarını yavaşlatabilir veya hareketsiz kalarak enerji tüketimini azaltabilir. Yolculuk sırasında yağan yağmur, yaprakların üzerinde tatlı su birikmesini sağlayabilir. Hayatta kalmaları için gereken tek şey, uygun koşulların kısa süreliğine bir araya gelmesidir. Güçlü bir fırtına, yeterince büyük bir bitki kütlesi, doğru yönde ilerleyen okyanus akıntıları ve şans, çok büyük miktarda şans.
Bugün gördüğümüz okyanus akıntılarına bakarak böyle bir yolculuğun geçmişte de aynı şekilde gerçekleştiğini düşünmemeliyiz. Çünkü kıtaların konumları değiştikçe denizlerdeki akıntılar da değişebilir. Bilimsel modeller, geçmişte Afrika'dan Madagaskar'a doğru gerçekleşen sürüklenmelerin günümüzde olduğundan daha elverişli olabileceğini düşündürüyor. Bu koşullar doğal salların adaya ulaşma ihtimalini artırmış olabilir. Elbette denize sürüklenen hayvanların büyük çoğunluğu hayatta kalamamış olmalıdır. Belki yüzlerce sal parçalandı. Belki binlerce canlı okyanusta kayboldu. Fakat evrimsel tarih açısından her yolculuğun başarıyla tamamlanması gerekmiyordu. Milyonlarca yıl içinde yalnızca birkaç başarılı geçiş bile yeterliydi. Bir gün ufukta kara görünmüş olabilir. Dalgalar yıpranmış bitki salını Madagaskar kıyılarına taşımış olabilir. Üzerindeki küçük yolcular ıslak kuma ilk kez ayak basmış olabilir. Bu hayvanlar ne kadar yorgun olursa olsun, karşılarında olağanüstü bir fırsat vardı. Yeni besin kaynakları, geniş ormanlar ve bazı bölgelerde az sayıda rakip. Madagaskar'ın lemurlarıyla ilgili en güçlü bilimsel açıklamalardan biri de bu olağanüstü yolculuğa dayanıyor. Lemurların uzak atalarının 10 milyonlarca yıl önce Afrika'dan Madagaskar'a ulaştığı düşünülüyor. Onlar bugünkü halka kuyruklu lemurlar, indriler veya sifakalar gibi görünmüyordu. Muhtemelen küçük gövdeli, ağaçlarda yaşayan eski primatlardı. Adaya tam olarak ne zaman ve nasıl ulaştıklarını doğrudan gösteren bir kayıt bulunmuyor. Çünkü okyanusta gerçekleşen bir yolculuğun fosil bırakması neredeyse imkansızdır. Ancak genetik karşılaştırmalar, fosil bulguları, jeolojik tarihler ve canlıların akrabalık ilişkileri bir araya getirildiğinde en olası senaryolardan biri ortaya çıkıyor. Lemurların ataları Afrika'dan gelen doğal bir bitki salı üzerinde Madagaskar'a ulaşmış olabilir. Bu son derece düşük ihtimalli bir olaydı. Fakat gerçekleştiğinde adanın yaşam tarihini tamamen değiştirdi. Yine de kıyıya ulaşmak tek başına yeterli değildi. Yeni gelenler yiyecek bulmalıydı. İklime uyum sağlamalıydı. Tehlikelerden korunmalıydı ve en önemlisi yeni bir topluluk oluşturabilecek sayıda bireyin hayatta kalması gerekiyordu. Bunu başaran küçük kurucu topluluklar zamanla çoğalmaya başladı. Ormanlara yayıldılar. Farklı besin kaynaklarını kullandılar. Bazıları geceleri aktif oldu. Bazıları ağaçların en yüksek dallarına çıktı. Bazıları kurak bölgelere uyum sağladı. Milyonlarca yıl geçtikçe aynı uzak atalardan gelen topluluklar birbirinden farklılaşmaya başladı. Lemurlar bu yolculuğun tek olası kahramanları değildi. Madagaskar'a özgü bazı kemirgenlerin, tenreklerin ve etçil memelilerin atalarının da Afrika'dan farklı dönemlerde ulaştığı düşünülüyor. Her grup muhtemelen kendi yolculuğunu gerçekleştirdi. Yani Madagaskar'ın memeli çeşitliliği tek bir büyük göç dalgasıyla oluşmadı. Farklı zamanlarda gerçekleşen son derece nadir geçişlerin sonucunda şekillendi. Deniz, canlıların büyük bölümü için aşılmaz bir duvardı. Fakat birkaç şanslı yolcu için yeni bir dünyanın kapısı haline geldi. Okyanusu aşmayı başaran bu canlılar, geride bıraktıkları dünyadan artık kopmuştu. Geri dönüş yoktu. Yeni rakipler sınırlıydı. Bazı büyük yırtıcı grupları adada bulunmuyordu. Ve henüz kullanılmamış birçok yaşam alanı onları bekliyordu. Madagaskar onlar için yalnızca yeni bir ada değildi. Yaşamın yeniden şekillenebileceği dev bir doğal laboratuvardı. Peki küçük bir kurucu topluluk, milyonlarca yıl içinde nasıl onlarca farklı türe dönüşebilir? İzolasyon, doğal seçilim ve çevresel koşullar canlıların bedenlerini ve davranışlarını nasıl değiştirebilir? Madagaskar, milyonlarca yıl boyunca okyanusun ortasında yalnız kaldı. Fakat bu yalnızlık adadaki yaşamı durdurmadı. Tam tersine, onu dünyanın en olağanüstü evrim laboratuvarlarından birine dönüştürdü. Afrika'dan gelen küçük kurucu topluluklar yeni bir dünyaya adım attı. Geri dönüş yoktu. Karşılarında uçsuz bucaksız ormanlar, kurak bölgeler, dağlar, nehirler ve henüz kullanılmamış yaşam alanları vardı. Bazıları ağaçların en yüksek dallarına çıktı. Bazıları gecenin karanlığında yaşamaya başladı. Bazıları farklı meyveler, yapraklar ve böceklerle beslendi. Her topluluk yaşadığı çevrenin koşullarına uyum sağladı. Coğrafi engeller onları birbirinden ayırdı. Doğal seçilim, hayatta kalmaya yardımcı olan özellikleri nesilden nesle taşıdı. Milyonlarca yıl boyunca biriken küçük değişimler ise
aynı uzak atalardan gelen canlıları birbirinden tamamen farklı türlere dönüştürdü. Böylece Madagaskar'da dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak yaşamayan hayvanlar ortaya çıktı. Fakat bu benzersiz canlıların hikayesi aynı zamanda son derece kırılgandır. Çünkü yalnızca küçük bir ormanda veya tek bir vadide yaşayan bir tür, yaşam alanını kaybettiğinde gidebileceği başka bir yer bulamayabilir. Milyonlarca yılda ortaya çıkan bir canlı, yalnızca birkaç nesil içinde sonsuza kadar yok olabilir. Madagaskar bize evrimin yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olmadığını gösteriyor. Evrim, bugün de devam eden, canlı ve görünmez bir süreçtir. Ve bu sürecin en tanınmış sonuçları, Madagaskar ormanlarında hala yaşamaktadır. Lemurlar, indriler, sifakalar, ayeler, tenrekler ve adanın sessiz avcısı fossa, hepsi milyonlarca yıllık izolasyonun yaşayan mirasıdır. Peki sizce Madagaskar'daki canlıların bu kadar farklı evrimleşmesinde en büyük etken hangisiydi? Adanın milyonlarca yıl süren yalnızlığı mı? Rakiplerin sınırlı olması mı? Yoksa birbirinden tamamen farklı yaşam alanları mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu belgeseli ilgi çekici bulduysanız, bilimsel gerçeklere dayanan daha fazla doğa ve vahşi yaşam belgeselini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğumuzda Madagaskar'ın en tanınmış sakinlerinin dünyasına gireceğiz. Lemurların krallığına